litrelik Lancer'ın içindeyiz. Yağmurlu bir günün garip testlerinden bir tanesi oluyor. Şimdi 1.6 ile 1.8'in aslında karşılaştırmasını yapacaktık ama başka nedenlerden dolayı o karşılaştırmayı yapamayacak durumdayız. Sadece 1.8 testiyle kamera karşısına geçmek durumunda kaldık. Direkt farkları isterseniz söyleyeyim. Aslında güvenlik farklarından yana bir şeyimiz yok. Güvenlik bakımından hepsi aynı. Araçların hepsi aynı. Diz havayasına kadar var. ESP'si var. Şeyi var. 1.8'lerde farklı olarak zaten 1.8 motorumuz var. Soldan düz. Düz. 1.8 motorumuz var. 4B10 kodlu. 140 beygirlik şanzıman güce sahip. Efendim? 2 tane versiyon var onlardan. 140 ve 143'tü galiba. 140 ve 143. Bu benimki büyük ihtimalle 143'lü. 2009'dan sonra şeyler değişiyor. Katalizör muhabbetleri, Euro 4 muhabbetleri falan. Euro normuna bağlı olarak beygiri düşürme durumu oldu araçta. Araçta 1.6'dan farklı olarak işte 18 inç jantlar var. 215, 45, 18 lastiklerle geliyor normalde. Ama şu an aracın üzerinde 215-45 biraz arabaya batı olduğu için 225-40'a geçmek zorunda kaldık mecburen. Aşağı yukarı %3'lük bir fark var herhalde küçülme. Evet. O da şey hissettirmiyor. Karakter itibariyle biraz sert olduğu için. Çok fazla bir şey de fark etmiyor. Yani. 1.8'lerde işte en dış görünüşte en fazla adından söz edecek olan şey zaten 18 inç jantlar. Bir de ön tarafta standart olan gelen diplerdir. Onun dışında dışta 1.6'dan çok da bir farkı yok. Bir tek öndeki tampondaki flaplar herhalde. Ha aynen lip var işte. Önde lipler var o kadar. Farklı olarak başka Ses sistemi var. ses sistemi biraz daha farklı. Normalde 1.6'larda 4 hoparlör geliyor. Bunda 4 artı 2. 2'de Twitter var. Bir de Rockford Fosgay'den bası var. Hepsiyle beraber geliyor. Şu an tabi standart bir araca sahip olmadığımızda o özellikler şu an için burada tam olarak çalışmıyor. Farklılık olarak işte şurada bende gri bir kaplama varken burada karbonumsu bir kaplama var. Karbonumsu, siyahımsı bir garip bir kaplama var. Burada aynı şekilde kapaklar yapılmış. Güzel, şık bir şekilde gizlenmiş bütün her şey. Klima kumandaları siyah tabanlı değil de gri tabanlı olarak geliyor. Ve bir çerçeveye konumlandırılmış. 1.8'lerde fix olarak CVT şanzımanla geliyor. Manuel şanzımanımız yok. Burada magnezyum kulakçıklarımız var. İsterseniz CVT şanzımanındaki sanallaştırılmış viteslerde ilerleme yapabiliyorsunuz. Araçta tabi CVT olmasından kaynaklı olarak 1.8'in hakkını pek veremiyor. Maalesef. Hızlanması yine 11 saniyeler civarında olduğu için CVT'nin güç kaybı ciddi anlamda hissediliyor araçta. Ama ara hızlanmalar konusunda araç motorunun verdiği şeyi veriyor, hakkını en azından veriyor. Karartılmış dikiz aynamız yine aynı şekilde yok araçta. Farklı olarak iç donanım olarak düşünürsek. Gözlük kapı. Gözlük kabı bende de yok, sende de yok zaten. Dış donanım olarak şeyimiz var, arka park sensörümüz standart. Aynen. Başka da farklı olarak Bluetooth'umuz var. 1.6'larda Bluetooth yoktu. 1.5'in ilk serilerinde gelmişti. 2008-2009'larda vardı. Sonrasında Bluetooth'u çıkarıp sis farı taktılar. Ve Bluetooth'u opsiyon listesinden de çıkardılar. Çünkü Bluetooth'un kullanımı biraz sıkıntılıydı.
Zaten çoğu Lancer'da Bluetooth modülü bozuk benim bildiğim kadarıyla. Aynen bozuluyor yani. Adam akıllı kullanan yok. Yani normalde telefonunu ayarladığım yani Bluetooth cihazı olarak tanıttıktan sonra direkt onundaki rehberi değil de makinenin kendi rehberini ayarlaman gerekiyor. Öyle garip bir şey var. Kullanım tarzı var. Ondan dolayı çok da pratik bir kullanımı yok maalesef. Ondan dolayı da onun yerine sis farının gelmesi bence iyi olmuş. Türk şoförün olmazsa olmaz ekipmanı. Sis var. Aynen. Ön arka, arka. CVT tabii şimdiki eski nesil bir CVT olduğu için gaza oturduğumuz zaman hiçbir şekilde sanallaştırılmış vitesler üzerinde oynama yapmıyor. Sürekli olarak 6000 devire kendini sabitliyor. Hatta sport modu aldığımız zaman ise hızlanma var ama boş bir hızlanma var yani. Şu an 3. vitesteyiz. 120 ile gidiyoruz. Aynı hızlanmayı zaten benim araçta da yapamıyoruz yani. Elektrik. İlla D'yi almamıza manuel almamıza gerek yok bu arada. İstersek D konumundayken direkt kulakçıkları kullanarak manuelleştirebiliyoruz veya otomatik olarak D'ye de alabiliyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman artı tuşuna. D modunda ise hızlanmamızda söylediğim gibi bir hızlanıyor ve sürekli olarak bağırıyor. Yalnız sesi yine de iyi çünkü 1.8 motorunun vermiş olduğu şeyle hızlanma karakteri sayesinde bir atraj gibi süpürge modunda en azından gitmiyor. Bir de ben yaklaşık 2014'ün Temmuz'undan beri kullanıyorum. Manuel alınca sanki o sanal viteslerden dolayı devir yükseliyor. Ama D'deyken devir ortalama 250 devir falan düşüyor. Yani arada bir buçukları var zannedersem. Öyle bir özelliği de var şanzımanın. Yani D modundayken 6 ileri kademe var. D şeydeyken manuel değil pardon. Otomatik moddaykense biraz daha farklı bir çok değer diyeyim de işte 7. vites var gibi bir şeyde tepki verebiliyor yani. Şu an mesela 2000 devirde yokuş çıkıyorum. Hızım görüldüğü üzere zaten 80 civarında. 3000 devire çıkardım mesela. Sonra tekrar düşürdüm. 2100, 2200 devirlerden. Yani 2000 devirde 80 de gidebilirsin, 120 de gidebilirsin. Duruma göre değişebiliyor. CVT senin hızlanma karakterine bağlı olarak da tepkisini değiştirebiliyor. Mesela şimdi çok fazla gaza basmama rağmen deviri yükselttim ve eğimi de olduğunu yaparak, anlayarak zaten eğim sensörüyle beraber hızlanmasını otomatik olarak yapmaya başlıyor. Bir de bu şanzımanın genel bir özelliği daha var. Mesela bir gün boyunca sürekli gazladın. Araba artık moduna geçiyor, böyle kemik atarsın da köpek böyle Sürekli olarak hızlanma moduna koşmaya geçiyor. çalışır ya, o moda geçiyor. Ama bir gün boyunca böyle emekli modunda kullanırsan da artık kendini emekli moduna Salıyor. alıyor. Sakinleşiyor, gaz tepkileri biraz yumuşuyor. Öyle bir garip şanzıman. Ya bu gibi koltuğun AMT şanzımanı da biraz öyle karakteristik olarak, hani mesela koltuğu bir gün boyunca dediğin gibi emekli dede modunda kullanırsan hani hep öyle devam ediyor, ama basarsan gaza, yüklenirsen ertesi günlerde vites geçişleri değişiyor, işte devirleri yüksek tutuyor, yüksek devirlerde vites değiştiriyor falan. Hani bunlar öğrenen denilen var ya, öğrenen şanzıman, o türlerden muhtemelen. IMX 3 diye geçiyor zaten. IMX 3 şanzıman. Senin kullanma karakterine bağlı olarak vites değişimlerini ona göre değiştirebiliyor. E, 1.8'lerde yol tuşunu arttıran bir önemli özelliğimiz var. Kaputu açtığımızda bir viraj çubuğumuz var.
Bunun sayesinde daha rigid bir şeye erişebiliyor. Yol tutuşa erişebiliyor. Standartları yine söyleyeyim. Far sensörü, yağmur sensörü var. Otomatik klimamız var. Tek bölge yine. 7 hava yastığımız var. ESP'miz, ASTC'miz zaten var. Yine aynı şekilde kapatılabiliyor. 4 cam otomatik, bir tanesi o tamamen otomatik aşağı indirip kaldırabiliyor. Bir tanesi, bunu bir düzelteyim. Bu cam üst yolcu camı da tek dokunuşlu Hepsi yukarı aşağı. ya. Hatta hepsi sanırım öyle. Hepsi otomatik. 1.8'de bunu farklı yapmışlar. Dördünü birden yapmışlar ama sadece bir tanesine ışık koymuşlar. Yani. Evet, ışık olarak. Işık olarak yine aynı şekilde. Yurt dışında Rus kardeşlerimiz dördünde ışıklı hale getiriyor. Tabii bol bol parça olduğu için onlar da istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Çeşitli şeyleri var, uygulamaları. Yol bilgisayarı yine aynı şekilde kırmızı bir kadranla oluşuyor. Bu konu yani iç mekanla ilgili olan bütün şeyleri yeni başlayan için Lancer diye bir videom var. O video üzerinden de aynı şekilde izleyebilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı aynı zaten. Tek farkı işte renkler değişik. İşte zaten otomatik şanzıman var. İşte burada bir far sensörümüz var gibi farklı birkaç şeyler var, donanımlar. Haricinde 3 aşağı 5 yukarı 1.8'de 1.6 aynı sayılır. Bir şey Hızlanmasına kadar. Bir de ayrıca 1.8'lerde cruise kontrol var. Aynen. Evet. Onu unutmuştum. Cruise kontrolümüz var. Cruise kontrol adaptif değil tabii ki. Ve otomatik olarak frenleme de yapmıyor. Sadece ayarlıyoruz. Offset diyorum. Koltuktaki direksiyon Hızlandırıyor. aynı. Aynen. Bu direksiyon zaten koltuktakinin aynısı. Bir tek burada bir Bluetooth kısmı var. O kadar. Onun dışında cruise kontrolümüz aynı. Tabii bir de kulaklıklarımız var. Öyle bir farkımız var. Magnet. Vites düşürerek hızı yavaşlatmayı deniyordum. Bunda yok. Yok bunda pek olacağını zannetmiyorum yani. Sonuçta D modundayken hiçbir şekilde zaten motor freni yapmadığı için araç. Motor freni yapmadığından dolayı da kompresyonda devreye girmiyor zaten. Frenleme de yapmıyor yani. Burada da araba var. Şu an herhalde 1.8 modeli stok Lancer arasından, Evolution serisini saymazsam stok Lancer arasında en top model diyebileceğimiz, yani en donanımlı, en performanslı Lancer modeli. Bunun bir üstü olarak zaten Evo ve Rally Art serisi var. bunun bir üstü olarak işte buna şey geliyor. Keyless Operating System, COS geliyor. Xenon far geliyor. Bir de deri koltuklar geliyor. Türkiye'de iki modelde şey var. 1.8 var. Bir bu türde var. Normal koltuklu. Bir de bunun yaklaşık Türkiye'ye 160 küsür 1.8 geldi söylendi bana temsilden. Bunun yaklaşık 50-60 tanesi mercekli farlı, far yıkamalı işte o APS sistem dediğimiz döner far sistemli. Başka ne var onlarda? Rockford'un yine sistemi var ama Double DIN olarak 40 opsiyon var. GB hard diski falan var. Sunroof vardı sanırım. Sunroof yok. Hiç mi? Sunroof yok. Türkiye'ye 1.8'lerin hiçbirinde sunroof yok. 1.8'ler sunroof'la getirmemiş. 1.6'larda sadece opsiyon olarak geldi. Sportback'lerde vardır da. Sportback'te zaten 1.6 olduğu için 1.6'ların Bir de 1.6'larda opsiyon olarak var. Diğer 1.8'lerde şey var. Deri koltuk, önlerde koltuk ısıtma var. Onun haricinde de bir ekstrası yok. İki farklı 1.8 gelmiş. Türkiye'ye. Şu an bu arada aracımız 163 bin kilometrede. Biraz bakımını geçirdik ama 165 binde yapacağız artık. 163 bin kilometrede ve hani 163 bin kilometrede olan bir aracın ve sert plastiğe sahip olan bir araca rağmen herhangi bir şekilde trim sesi falan herhangi bir şey yok. Trim sesi sadece şu sonradan takılan double din'den dolayı bir Evet. üst taraftan bir gıcırtı geliyor ara sıra. Onun dışında O da bozuk yollarda. farklı bir şey yok yani.
genel olarak sakin bir araç. Hani deviri de çok 2000 devir civarında kullanırsanız da çok da sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gayet sakin yolculuklar vaat ediyor. 1.6'dan farklı olarak zaten yalıtım biraz daha iyi. Motorun da akustiği biraz daha iyi olduğu için 1.6'lardan maalesef ki zaten bu araçlarda hem 2.0 hem 2.4 motor olduğu için 1.6'larda tabii çok fazla boşluk olduğu için bir şey oluyor, eko yapıyor. Ondan dolayı bir yalıtım da 1.8'lerde daha iyi oluyor tabii buna bağlı olarak. Zaten motor bloğu Evo'nunkiyle aşağı yukarı aynı sayılır. Sadece birkaç farkı var sanırım. Yağlama jetlerin deliklerinden dolayı. Blok aynı blok. Geri kalan tabii internal parçalar, iç parçalar farklı. Sıkıştırma oranı biraz farklı galiba. 4V10 ile 4V11 yani 2.0 motor arasında hiçbir fark yok. Sadece pistonla piston kolları farklı diyebilirim. 2.4 motorları daha farklı bir platform diyebiliyorum. 4V12'ler. Onlar daha başka türde bir. Aynen. 4V12'lerde sıkıştırma biraz daha yüksek olması gerekiyor. Hatta onlara turbo uygulanamıyor. Onları da yapıyorlar. Yurt dışında yapan var. Yurt dışında bunu turbolayan da var. Gönül ister turbolayayım ama CVT şanzımanından dolayı yaklaşık 150 torklara kadar falan destekliyor diye söyleniyor yorumlarda. Ki Türkiye şartlarında da riske girmeye değmez. Ustalarımızı düşünürsek Yani bence de pek riske girmeye gerek yok. yapılmasına yapılır da her şey para çok amel olduğu için dolara endeksli. Bilmiyorum o zaman zevki nasıl olur. Gönül ister manuel olsun ama Neyse biraz gazlayalım mı orada? kulakçıklardan bu hissi veriyor bize. Altı bir de sanki bir oluyor, sağırlaşma oluyor. Buraya gelmeden değiştireceğim. Kesiciye bırak. %18 için vermiş olduğu şeyler güvenli. Lastikler Sanıyor yani. bu arada Nexen marka Empera Su 1 modeli. Çoğu üreticinin ekipman lastiğiymiş. Lastikçinin yalancısı. Porsche bile kullanıyor dedi. Yani Nexen ben daha önce kullanmıştım. Hani memnunda kalmıştım yani. Yumuşak kapalı çok da biraz. kötü olacağını zannetmiyorum. Yana yatmada mesela hiçbir şekilde ESP devreye girmedi. Ama çok hafif böyle kaydını hissettim yani. Çok az seni yapıyor. Hani gerçekten bu adam gazlıyor da yapıyor yani. Virajı dönüyor, gazlayarak virajı dönüyor diye düşünüp de hemen yapmıyor. ESP'yi devreye sokmuyor. Biraz daha fazla virajı eğer ki çok fazla kurtaramayacak bir duruma gelirsen ESP devreye giriyor. Gönül isterdi ki köy yollarına gidelim ama yollar çok kötü. Yağmurdan kaynaklı olarak çok fazla hızlı gidemiyoruz. Hafiften bir girebiliriz. Sıkıntı yok. Şurada ileride bir. Roketim yapıyor. Ya 6000'de durması bir garip yani zaten. Kesici var orada. O CVT'den kaynaklı bir durum herhalde. Mondacıların tabiriyle tutuklu yapmıyor yani. Aynen. Araba rayda gider gibi gidiyor yani. Hani 18 incin verdiği şeyde. Lastik tabanında etkisi var sanırım. Aracın tabii kule gergisi de var demiştik. O tabii bir etki. Yani yola her zaman tutunuyor zaten. Ön lastikler her zaman tutunduğu için de herhangi bir şekilde kayıp yaşanmıyor.
özelleşinceye kadar zaten ESP devreye girmişti yani. Gerçekten farklı. Yani hem 18 inç'in vermiş olduğu şeyle, yol tutuşla beraber hem de viraj çubuğunun vermiş olduğu şeyle, rigidlikle. Kule geldi. Kule gergisi işte. Viraj çubuğu. Kule gergisi. Aynen. Viraj çubuğu şeyde oluyordu. Seyir Arkalarda oluyordu. Arkalarda. Viraj denge çubuğu. Kule gergisi. Ben de Gran Turismo'nun yalan. Gran Turismo'da bir şey. Force'un yalan. Şahsen ben bu arabadan sonra ne alacağımı hiç aklıma bile gelmiyor yani. Bu kadar yol tutuşuna alıştıktan sonra Aynen. diğer arabalar şey geliyor böyle gözümde artık. Sanki böyle viraja girdiğim zaman savurup atacakmış gibi geliyor böyle bir tarafa. İşin tabii bir de parasal boyutuna geçelim. Yakıt tüketimi yanlış hatırlamıyorsam aynı yolda gitmiştik. Mesela benim 7.8 tüketmiştim Pamukkale'ye giderken. Sende 9'du yanlış Bende hatırlamıyorsam. 9 civarı LPG'de. Ha, 9 litre DPG'ydi. Bende de 7.8 LPG'ydi. Sende o sırada Colt vardı. Oktay abi. Senin kaç civarıydı? Ben bakmam, doldururum depoyu. Böyle 50 lira değil yani. Burada bana laf var. Orada kaydım var benim. Bir yerlerde var ama şu an aklımda yok. 6.5-7 arasındaydı galiba. Siz dönüşte hızlı gittiniz. Aynen. 7 desek zaten. Ben bıraktım. LPG'ye vursak onu 8.4 falan olur yani. Sürekli olarak 120 ile gittik. Sürekli olarak 120-130'a gittik yani. Benzinde de ortalama 8 litre, 8,5 litre civarı diye tahmin ediyorum. Pek kullanamadım ama. Yani aslında düşününce eski bir araç. Yani 1.8 motora sahip ve CVT otomatik vites bir araçtan bahsediyoruz ve benzinli bir araçtan bahsediyoruz. 8 litreler, 9 litreler şehir dışında çok güzel değerler bence. Ama şehir içindeki değerlere hiç girmeyelim. yani şehir içinde de 10-11 litre diyebiliyorum. Aynen öyle. Aslında şöyle diyebiliriz, hani çoğu 1.6 C sınıfı otomobillerin yaktığı bir tüketimle aynı sayılır bu aracın tüketimi. 1.8 olmasına rağmen. Hani tamam, yakıt tüketimi tabii şehir içi 10-11 litre az bir değer değil ama motor hacmini ve gücünü düşünürsek ve dediğim gibi sınıfındaki pek çok 1.6 motor C sınıfı araçla bu kadar yakıyor düşünürsek bence gayet iyi. Gayet başarılı bence. Başarılı. Başka da kronik sorun normal Lancer'larla aynı zaten. Mesela. Yok. 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 Yağını suyunu koy devam. Bir tek bunda yaşadığım ben işte 2014'ten bir yana bir tek alt takımda hafif bir tıkırtı geliyordu. O da zaten bayağı bozuk yollarda kullandığımdan sonra. Z rotlu, dik rotlu diyorlar. Onlar biraz yıprandığından dolayı bir de onlardan tıkırtı geldi. Onu değiştirdim. Bir CVT yağının değişimi vardı. Yaklaşık 12 litre yağıyla yapıyoruz bunu. Aynen böyle bir prosedürü var. Normalde servise gidince yağı boşaltıp tekrar üstüne yağ koyuyorlar ama halbuki servis kitapçığındaki prosedürde şey diyor işte temiz yağ çıkana kadar bir doldurun, boşaltın gibisinden bir yönerge var. Biz de onu uyguladığımız için 12 litre CVT yağ kullandık. Litrenin fiyatı da ortalama yanlış hatırlamıyorum 30 küsür liraydı. Yani biraz tuzlu Biraz oluyor. tuzlu oluyor. Yani değişim aralığı da ben 50.000 kilometre sonra değiştirdim. Tabii 80.000'e kadar kullanan var, sakin kullanan varsa böyle diyor. Ama normal ağır şartlarda 40.000 50.000'de değişmesi gerek. Yoksa hızlanmaya başladıkça vınlama sesi dediğimiz bir ses gelmeye başlıyor. Bu da şanzımanın sağlığı için Çok iyi değil. bilmiyorum. Serviste orijinal şanzımanı kaç para? Kesin bir 10-15 milyar vardır da. Kesinlikle. Bir ara sormam Öyle olursa zaten manuel çevirirsin ya. Bir ara sormam lazım. Aynen. Bozulursa manuelle çeviririz zaten. Bu araba böyle güzel yürüyor zaten. Şey, vites geçişlerini Aynen, o hafiften da- bir
hava dışında hızlandığını hissettirmiyor. 10 kilometre çıkıyor. Yani. Kilometre sadece. Yani bir nevi 4 tekerlekli scooter diyebiliriz yani. Evet. Aynen CVT şanzıman işte scooter yani. Ama şöyle bir şey var. Bu araçta yani gidip şey de olabilirdi. 4 ileri 1.5'den sıranı kullanan otomatik de olabilirdi. En azından CVT koymuşlar. Buna da şükür diyelim. Ellerinde bayağı stok var ki hala Evet, hala üretiyorlar. Hala üretiyorlar. Çin'de çıktı ya artık Grand Lancer diye. Ha, onda da öyleymiş. Onda hala aynı şanzımanı koyuyorlar. Demek ki ellerinde bayağı stok var. Bitiremedi adamlar. Hadi biz de bunu yapalım. Şanzımanı koyalım, devam etmişler. Yani şöyle 6 ileri güzel bir 7 ileri ya da güzel bir şanzıman yerine. Belki buna şey olabilir. Evo'larda çift debriyajlı DCSS'li şanzıman SSD. var. Belki onu taksalar biraz daha zevkli olabilir. Gerçi onlarda da sorunlar var diye. Onlarda da duydum aynen yani. sorunlar var diyorlar. Ama 1.8'de yaşanmayacak sorunlar olabilir o. O da yine aynı şekilde şanzıman yağının değişimlerinden dolayı diye biliyorum. Onda da yurt dışında ben forumları okuyorum. Çoğu kullanıcı memnun yani. Tabii Evo'lar da yüklü olduğu için. Tabii yani yüksek tork, Aynen. yüksek beygir gücü. Buna koysalar bence gayet iyi olurmuş. Karakterli bir şanzıman. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.